Sevgili dostlar, Kemaliye'den merhabalar efendim. Erzincan'ın o gizli cenneti. Bir yer düşünün ki adını Mustafa Kemal'den almış olsun. Bir yer düşünün ki Türkiye'nin en güzel, dünyanın en muhteşem kanyonlarından birine ev sahipliği yapıyor olsun. Kemaliye dostlar. Sizlerle bu bölümde Kemaliye'yi geziyoruz, dolaşıyoruz. Fırat'ın en önemli kollarından bir tanesi Karasu Nehri. Büyük, yüzlerce metre yüksekliğinde dağların, taşların arasından akarak burayı oluşturmuş. Ve bu vadiden dolayı da Kemaliye dağların yamaçlarına kurulmuş. Böyle uzaktan baktığınızda amfiteyatro gibi kat kat yerleşim yerleri. Çok keyifli bir tur bizleri bekliyor. Uzun lafın kısası, Türkiye'nin 21. Çittaslov kenti. Sessiz, sakin, Karasu Nehri'nin kenarında doğal güzellikler içinde bir şehir. Haydi sizle bir günde Kemaliye'yi geziyoruz dostlar. Buyurunuz, gezimiz başlasın. Kemaliye gezimizde şimdiki durağımız Taşyolu dostlar. Kemaliyelilerin ulaşım için, şehre ulaşımı için 130 yıl boyunca el emeğiyle tek tek kazdığı 7 kilometrelik inanılmaz bir yol. Selam. Buket Hanım, nerelerdesiniz efendim? Buradayım. Merhaba. Merhaba. Aras Beyciğim merhaba. Merhabalar. Kendisi de video çekiyor efendim. Sonuçta burası Karanlık Kanyon. Fırat Nehri'nin en önemli kollarından Karasu Nehri akıyor. Çok yol vermeyen, geçit vermeyen kanyondan bahsediyoruz. Kemaliye'de zaten hemen kanyonun eteklerinde kurulmuş, buradaki dağların eteklerinde kurulmuş bir şehir. O yüzden bu yolu açıyorlar. Bugün 7 kilometre 38 tünelden oluşan ve tek şerit bir yol. Safari araçları geçiyor. Burada turlar var sanırım. Arabaya güveniyorsunuz. Biz geçmeyip yürümeyi tercih ediyoruz. Biz yürümeyi tercih ediyoruz. Çünkü 7 kilometre gidip dönmem gerekiyor. Uğraşmaya gerek yok. Biraz gelin yürüyelim diyoruz taş yolunda değil mi? Hadi bakalım. Hadi gelin beraber bakalım. Ha, Buyurun. bu arada bu kanyon bayağı bir bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Doğal koruma alanı. Karanlık Kanyon diyorsun. Evet, karanlık kanyon. O yüzden hadi gezelim. Buket geziyor anlatıyor hadi. De. En korkunç hayvanı bozayı. Bozulmaya da ev sahipliği yapıyor. Hadi gelin. Taş yolda yürüdük ama tabii ki güneşin altında biraz yorulduk. Hemen yanında Kanyon Teras diye bir işletme var. Burada zipline'a binebiliyorsunuz ki birazdan Buket Hanımcığım ve Aras Beyciğim ona binecekler. Plan yapacağız. Karasu Nehri üzerinde tekne turu yapabiliyorsunuz. Şöyle Aras'ı da alalım. Dinlenme molası. Herkes buraya geliyor zaten. Ben bir Erzincan gazozu içtim. Lokal gazoz. Buketçiyim de. Ben de kuşburnu püresi, şeker ve su ihtiva eden, içinde başka hiçbir şey olmayan bir meyve suyu. Katkı maddesi yoksa Buket beğenir. Katkı maddesi yoksa orada ben varım. Şimdi çayımızı kahvemizi içiyoruz. Biraz dinleniyoruz. Efendim Karanlık Kanyon. Türkiye'nin en etkileyici kanyonlarından bir tanesi. Çünkü yüzlerce metre yükselen kaya kütleleri. Dağlar, taşlar ve altından akan incecik bir Karasu Nehri. Alabilirsin abi tabii ki. Mükemmel bir şey. Gün içinde bile güneş en tepedeyken o kadar dar kanyondan gidiyor ki bu Karasu Nehri. Güneş görmeyen yerleri var. Öyle muazzam. Keyifle seyredin, manzaraya dalın diyeceğim bir yer. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Biz dün Sivas Divriği'deydik. En son Divriği'yi çektik. Oradan da İliç yolu üzerinden, değil mi? İliç yoluydu. İliç yolu üzerinden Kemaliye'ye geldik. Çok güzel bir yol.
dağları, bozkırı seyrede seyrede geliyorsunuz. Aracınızla gelecekseniz kafanızda herhangi bir soru işareti oluşmasın. Çok güzel bir yol. Bir tek yol üstünde bir benzinci göremedim. Ona göre gelirsiniz diyorum. Şimdi çayımızı kahvemizi içelim. Buket Hanımlar da zipline'e gitsin. Sonra da Kemaliye'nin içine gidip evlerini, yiyeceklerini hep beraber dolaşalım diyorum. Olur. Heyecan var mı Buket? Heyecanlıyım. Hiç yapmadım. Aras nasıldı? Güzeldi. Beğendin mi? Evet. Aferin sana. Dostlar, Kemaliye'de coğrafya sadece manzarayı değil, hayatı şekillendiriyor burada. Evlerin yamaçlara set set yapılması, çatılarında dut kurutuluyor olması, Karasu'nun iklimi tamamen hepsi birden Kemaliye'yi oluşturuyor. Yani burada tek bir eser, tek bir cami, tek bir çeşme, tek bir yemek diyemezsiniz. Hepsi birleştiğinde Kemaliye ortaya çıkıyor. Sıcaklarda vallahi konuşacağımı, anlatacağımı da unutuyorum bazen ama affedin artık. 33 derecede bu kadar oluyor. Buyurun. Kemaliye'de geziyorsak tarihi Kemaliye evlerini, Kemaliye konaklarını da konuşmamız gerekiyor. Buranın yapısından dolayı evler hep 2-3 katlı ve tepelere doğru gider yükselir şekilde kademeli olarak yapılmış. Yapımında kerpiç, ahşap hepsi ve taş beraber kullanılıyor. Genellikle aynı tip evler var zaten. Kemaliye'de de bugün itibariyle 125 tane tescilli tarihi Kemaliye evi olduğu yazıyordu. Gelmeden araştırdığımda gördüm. Bu evlerde benim en çok dikkatimi çeken de kapı tokmakları. Anadolu'nun bazı yerlerinde bunu sizlerle gördük. 2 tane tokmak var kapı üzerinde dostlar. Bir tanesi daha kalın ve tok ses çıkarıyor. Biri daha tiz ses çıkarıyor, küçük. Kapıya kimin geldiğini anlamak için kullanıyorlar dostlar bunları. Eğer o tok sesli çalınıyorsa anlaşılıyor ki bir erkek gelmiş. Tiz ses çıkaran küçük tokmak kullanılıyorsa anlaşılıyor ki bir kadın misafir gelmiş. Ona göre de evdeki yaşam şekillenmiş diyorum. Tarihi Kemaliye evlerini anlattıktan sonra da sevgili Aras Beyciğime soruyorum. Arasçığım, keyifler nasıl yavrum? Çok güzel. Güzel mi? Beğendin mi Size Kemaliye'yi? dut da getirdim. Dut mu? Sağ ol, teşekkür ederim. Peki Aras, sen dut yedin mi yavrucuğum? Yiyemem çünkü sevmem, bir tane alırım. Ciddi, dut sevilmez mi ya? Bal gibi dut. Bu arada sokakta her yerde dut ağaçları var. İnanılmaz yani. O yüzden de dut pekmezi var her yerde. Benim de puanım 5, 100, 10. Hadi. Kemaliye'nin merkezinden yaklaşık bir 900 metre yürüyerek geldik Mani yoluna. Efendim burada bir yol var. Üzerinde maniler yazılmış. Bu konuda da sevgili Buket Hanımcığıma soracağım. Buket Hanımcığım, nedir bu yolun alameti farikası? Eskiden İstanbul'a çalışmaya giden erkeklerin arkasından yazılan sözleri işte burada böyle yazıya dökmüşler ki unutulmasın. Manilerimiz de aynı zamanda hayatta kalsın. Ne güzel. Güzel bir edebiyat yolu olmuş bence. Kültürünü de korumuş. Evet. Nereye hatırlattı sana? Yani bana Lizbon'daki Fado'yu, Fado. evet orada kadınların erkeklerin arkasından Denize açılan söylediği, erkeklerin. evet.
Onların Ya. söylediği şeydi ya. Mükemmel bir şey değil mi bu, böyle geçmiş kültüre sahip Çok çıkabilmek? güzel gerçekten. İyi düşünülmüş. Sonunda da bir kafe varmış. Evet. Vallahi bizim anne babalar da canavar çıktı yürüdüler. Vallahi yürüdük. Ya biraz merdiven çıkıyorsunuz. yüksek, yukarıda. Aracınızla da gelebilirsiniz. Yolu var. Ama Sıcak biz olduğu için birazcık zor. Yoksa bu çıkılır kadar ama. yorulmazdık. Hadi Cumhuriyet yolundan yürüyüp sonundaki çay bahçesine varalım bakalım. Buyurunuz. Sevgili Buket geziyor. Reklamını yaptık mı? Yaptık mı? Yaptık. Bir kere daha yapalım. Kemaliye merkeze indik. Cumhuriyet lokantasına girdik. Tas kebap, pilav, cacık. Çok iyiydi. Buketçiğim, nasıldı yemekler? Çok güzeldi. Güzeldi, çok değil mi? lezzetliydi. İkramlar süperdi. İnsanlar güler yüzlüydü. O da ayrı bir konu ama İlgilendiler bizimle. pul vallahi. biber, Biber, domates ikram ettiler. Özel bir yerden kekik. gelmiş. Çok iyiydi. Ay acı biberi de kendileri yapıyormuş. Ondan döküme çok acı. Bu arada acı biberi dökerken biraz elimle serpiştiriyordum. Gözüme sürdüm elimi. Ama özel yapmışlar. Isot varmış bir şey biberle yani karışık böyle. O andan beri Kendileri gözüm yanıyor. Tadı çok iyiydi ama. Evet dostlar, şimdi Kemaliye'de yavaş yavaş güneşi batırıyoruz. Biz de akşam üzeri dedik bir tekne turuna çıkalım. Saat 6.30'da yaklaşık 1 saat süren bir tekne turu var. Gene dediğim gibi hemen bu köprünün yanında kanyon tura geldik. Buradan da tekne turuna çıkacağız efendim, ailecek. Hazır mıyız Aras karanlık kanyonda tekne turuna? Çok hazırız. Benden söylemesin. Bu arada az önce tekne turunu beklerken dağ keçilerini gördük. İnanılmazdı yani. Dostlar, kanyonda dolaştık. Çok keyifliydi. Güneşi batırdık. Geldik tekrar Kemaliye merkeze. Burada da Bozkurt diye bir yemek yiyebileceğiniz bir restoran var. Geceleri açık. Açık olduğu için de biz 2 gecedir burada bir şeyler yiyoruz. Sulu yemek, köfte möfteyi değerlendirebilirsiniz. Ama esas size Kemaliye ile ilgili lökü anlatmak istiyorum. Yani hakikaten buraya has bir tatlı ve bunu görmeniz lazım. Gelin içeride anlatayım. Burada araç geçiyor, ses var. Şimdi dostlar, lök. Burada dedim ya, yer gök dut ağacı. Burada da dutu kurutuyorlar. Dutun kurusuyla cevizi havanda dövüyorlar ve ortaya lök denen tatlı çıkıyor. Orçikle karıştırmayın, size göstereyim, gelin. Bakın, bu lök. Böyle paketli satılıyor. Biraz daha helva gibi, yaz helvası gibi dışarıdan baktığımızda. Orçik dediğimiz de tatlı sucuk. Orçik Elazığ'da. Elazığ videom vardı yıllar öncesinden, belki izlemişsinizdir. Bu da lök. Eğer buralara geliyorsanız dutla ilgili lök, dut pekmezi, Dut kuru dut, lokumu.
dut lokumu, dutlu ürünleri deneyin dostlar. Bakın Buket gösteriyor. Sizle konuşurken şurada tutulan dut lokumlarından bir adet alıyorum efendim. Sizler için. Yani buralar hep Meslek dutluktu. Buralar hep dutluk Ve hala gerçekten. dutluk. Yolunuz Kemaliye'ye düşerse mutlaka dutla ilgili bir şeyler alın. Önceliğinizde lök olabilir. Evet dostlar, Kemaliye'de yeni bir günde. Nereye geldik Buket? Apçağ köyüne geldik şu an. Kemaliye merkezden 10 dakikalık bir Hemen yolculukla geldik. En tepesine oturduk. Çok Burada tatlı. köyün içine giriyorsunuz. Meydandan biraz daha devam edince en tepede bir çay bahçesi gibi bir yer Yukarıda bir var. park var. Çok keyifli. Mükemmel bir manzara. Şimdi burada kahvemizi içiyoruz. Buradan da Tunceli'ye doğru yola geçeceğiz. Tunceli videosunu çekeceğiz. Evet Buket, öncelikle Kemaliye'de konakladığımız yeri sana sormak istiyorum. O konu hakkında da bilgi ver bize. Evet, burada Buket geziyor. çok güzel konaklar var. Biz Hanımeli Konağı'nı seçtik. Çünkü Semra Hanım'la sohbet ettik. Çok keyifli. Bir aile işletmesi. Anne şefkati gibi bir yerde Yani kaldık. ya. karpuz ikram ediyor, çaylar, tazelenmiş çocuklar falan şeklinde. Çok tatlı bir aile işletmesi. Tertemiz bir yer. Buraya gelseniz mutlaka Değerlendirin. reklam değil, tavsiye yani. Gönülden tavsiye. Bu arada Kemaliye'de aynısı Buyurunuz. kestim. Bu arada Kemaliye'de bütün sular içiliyor. Tertemiz Mis gibi sular. suları var. Evet. Kemaliye ile ilgili Recep Yazıcıoğlu'nu anmazsak bu videoda eksik kalır. Devletimizin Emekleri. yetiştirdiği çok önemli, çok değerli bir devlet adamıydı. Rahmetli oldu. Allah nurlar içinde yatırsın. Onun da buralara emeği çok büyük diyorum. Teşekkür Ve ederiz. Kemaliye hakkındaki son sözlerini de alayım Buketçim, öyle kapatalım videoyu. Son sözler, buraya gelmezseniz bir yanınız eksik kalır diyorum. Daha bir şey diyemiyorum. Bu Sarp kayalar arasındaki mucizevi yerin. Mucizezi, mucize. Evet, öyle bir şey yani mucizevi yerin Çok güzel. mutlaka görülmesi lazım. Çok keyifli bir 2 gündü bizler Evet. için de. Değişik. Efendim, izlediğiniz için teşekkür edelim. Ay sinekçim, gider misin? Kanyon turu da yapın mutlaka. Öpüyoruz. Ay bugün bu Seda Sayan gibi. Öpüyoruz efendim. Başka bir videoda görüşeceğiz. Beğenileriniz, yorumlarınız bizler için değerli. Yapmazsanız da canınız sağ olsun diyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Evet, kanala abone olmayı unutmayın. Onu az önce söyledim. Bana ne, ben de söyleyeyim. Görüşürüz.